Dostlar, her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Hepimize her yerdeniz diyen canım dostlar. Başlıktan da anlayacağınız gibi yeni bir tekne alıyorum. Ya diyeceksiniz, Serkan, bir sene önce yeni bir tekne aldın. Bir küçük yelkenli aldın. Neden yeni bir tekne alıyorsun? Hepsini size anlatacağım. Bu neden sorularının hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki 2019 yılından bu yana her yerdeniz için size içerik üretmeye gayret ediyorum. 2019'un Temmuz ayında, 24 Temmuz'da yayınlamışız İlk bölümümüzü. Önümüzdeki günlerde tam 5 sene olacak dostlar. 5 seneyi yeni bir tekneyle kutlayacağız biz de. Tabii ki amacımız bu değil. Biliyorsunuz fiber tekne, polietilen tekne, ahşap tekne ayırt etmeden size bütün tekneleri anlatmaya da gayret ediyorum bir yandan. Tabii bunun yanında evi deniz olan insanları, denizde yaşayan insanları anlatmaya gayret ediyorum. Dünya seyahati yapmış denizcileri, fuarları, tekne incelemeleri, birçok denize dair konuyla karşınızda olmaya gayret ediyorum. Peki acaba şimdi neler oluyor? Neden yeni bir tekne alıyorum ve bu teknenin marka, modeli ne? Hepsini size anlatacağım. Ve dostlar, tam bir senedir yeni bir tekne arayışındaydım. Bu tekneyi ararken tabii ki internette gezindim. Bir yıldır son bütün tekne fuarlarına katılmaya gayret ettim. Fuarları gezdim, çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel firmalarla tanıştım. Tam bu sırada Mosyat'la yollarımız kesişti. Mosyat'tan Ruby VIP 550 Ruby VIP'yi gördüm ve inanın tekneye vuruldum. İnanılmaz güzel bir tekne, inanılmaz keyifli bir tekne ve benim bu tekneyi aramamdaki sebep birincisi kamerasız bir tekne olmasıydı. Bunlardan bir tanesinin sebebi balık avına gidebilmekti. Biraz hızlı gidebilecek bir motora ihtiyacım vardı. Kamerasız açık güverte bir kayaya ihtiyacım vardı. Hemen hızlı bir şekilde tekneyi hazırlayıp günlük seyahatlere gidip dönebileceğim bir tekneye ihtiyacım vardı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de her yer deniz dostlarının "Ya Serkan Bey, biz bir tekne istiyoruz ama bu bir yelkenli değil, küçük bir motor yat, kameralı ya da kamerasız tekne istiyoruz" diyen insanlara biraz cevap vermek istiyordum. Hem de kendi imkanlarımı biraz daha genişletmek istiyordum. Yelkenli teknemizden vazgeçtik mi? Tabii ki hayır, vazgeçmedik. Yelken teknemiz de bizimle. Yelkenli içeriklerimizi teknemizle üretmeye devam edeceğiz. Ama bunun yanında 40 santimlik draftıyla 550 Ruby VIP ile içerikler üretmeye size devam edeceğiz dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir adadayım. İster şişme bot olsun, İster bir motor yat olsun, kameralı olsun, kamerasız olsun, yelkenli olsun, size bir sürü imkanlar sağlıyor. Yelkeniniz varsa sportif olarak harika bir şekilde yelken yapabiliyorsunuz. Daha uzak rotaları planlayabiliyorsunuz. Çünkü belli bir süre mazota ve benzine ihtiyacınız var. Rüzgarınız varsa daha uzak rotalara gidebilirsiniz. Bir şişme botumuz var. Arkasında elektrikli bir motoru var. Bizi adaya kadar getirdi. Harika, büyük keyif. Bu kullanım amacına gayet uygun. Fakat buradan 3 mil, 4 mil uzaktaki bir meraya gittiğinizde düşünün, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde balığa çıkıyorsunuz. Mera'ya gittiğinizde bunlar gerçekten uzak rotalar olabiliyor. 4 millik bir mesafede git gel 8 mil. Hava şartlarını da düşünürseniz değişken hava şartlarını. Hava şartları değiştikçe yaktığınız mazot, benzin neyse tabii ki değişiyor. Bunu da biliyorsunuz. Zaten sabah saatleri tam bir yere demir attınız, balık tutuyorsunuz. O merada balık yok. Hızlı bir şekilde diğer meraya gitmeniz lazım. Diğer mera nerede? 1 mil uzakta. Bunun için de size ihtiyacınız olan biraz kuvvetli bir motor. Sizi bir meradan bir meraya hızlı ulaştırabilmesi. Ya da çok başımıza geldi. Ben şimdiye kadar 2 beygirlik motor, 6 beygirlik motor, 20 beygirlik motor, birçok motoru deneyimledim. Yelkenli teknelerdeki motorların dışında tutuyorum tabii. Bu motorlarla uzak mesafedeyken hava patladığında kaçabilmem biraz zor olabiliyordu. Bunun için hep hayal ediyordum. Biraz daha büyük bir motora ihtiyacım var. Nasıl bir şey olabilir? Hem en güzel taraflarından bir tanesi, bu heyecanımı sizle paylaştığımda farklı bir deneyimle sizlere içerik üretebiliyor olmam. Yani motor yat sevdalılarını da yalnız bırakmamış olacağım. Benim için çok heyecan verici. Tabii bunun yanında en büyük sorunlardan bir tanesi, bize yazıyorsunuz, bağlama sorunu. Teknemizi nereye koyacağız? Burada da bu tip teknelerde römork seçeneğiniz var. Yani at çek yapabiliyorsunuz. Bunu alıp evinizin önüne götürebiliyorsunuz. Bahçenize koyabiliyorsunuz. Büyük konfor, büyük rahatlık. Tercihlerimden en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu tekneyi istediğim zaman römorka alabilmekti. Peki sıfır bir tekne neden tercih ettim? Bunu da size anlatayım. Mosyat kimdir? Yalova'da tekne üreten yerli bir firma. En güzel taraflarından bir tanesi, size gururla anlatıyorum. Neden? Bir kadın girişimci tarafından kuruluyor. İlk şirketini 2013 yılında kuruyor ve 2016'da ilk teknesini üretmeye başlıyor. Emine Aslan. Kendisine diyorlar ki yahu bu erkek işi, bunu yapamayabilirsin. Vazgeçirmeye çalışanlar oluyor. Olumsuz
cümleler kuranlar oluyor. Hepimizin hayatındaki olabilen insanlar gibi yani. Fakat 2016'da 150 metrekarelik bir alanda ilk teknesini üretiyor. 2019 yılında Ruby VIP, Ruby Cabin ve Diamond'la ilk fuarına katılıyor. 2019. Bizim de Her Yer Deniz programına başladıktan sonra ilk fuarımız 2019'daydı. Yani aynı tarihte aynı fuardaymışız. Yıllar sonra tabii yollarımız kesişiyor. Daha sonra Jade 9 metre Jade teknesini üretiyorlar. Şimdi çok yeni Jade Quick teknesini üretiyorlar. 7.95 boyunda. Ben size diğer teknelerini de muhakkak tanıtacağım. Tabii ben ne yaptım? 0.1 tekne almak istiyorum. Fakat bütün aşamaları da çekmek istiyorum dedim kendilerine. Fabrikalarına konuk oldum. İlk tekne anlaşmasını yaptığımızda fabrikayı bana tek tek gezdirdiler. Ustalarla tanıştırdılar. Ve ben kendilerinden bir ricada bulundum. Fabrikanızı çekebilir miyim dedim. Tabii ki fabrika senindir. İstediğin gibi çekim yapabilirsin dediler. Ben de bunu ne yaptım? Değerlendirdim dostlar. Fabrikaya gittim. Bütün ustalarla sohbet ettim. Teknemiz nasıl üretiliyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Hepsini tek tek çekimini yaptım. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Teknemiz için de çok ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir heyecan. Sıfır tekne almanın en güzel yanlarından bir tanesi kablolar nereden geçiyor? Depolarınızın konumu, bağlantılarınız, vidalarınız, bütün bu bilgilerin hepsine tek tek sahip oluyorsunuz. Arkadaşlarımla birlikte programa devam ediyorum. Selamlar. Selamlar canım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsuna gelmişler. Hayırlı olsuna gelmişler onlar da. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ha şu tarafta oynayayım. Canım martılar ya. Ve bu tekneyle birlikte çok güzel kamplar yapacağız. Balık videoları çekmeye çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü çok fazla tecrübem yok. Beni tanıyanlar bilir, balıkta başarısızım diyorum. Tutmuşluğum da var ama sizlerle paylaşmadım. Muhakkak hepsini tek tek göstereceğim dostlar size. Bütün bu serüveni tek tek birlikte hissederek yaşamaya çalışacağız. Yine böyle adalara gideceğiz, koylara gideceğiz. Koyları tek tek anlatacağım. Harika zamanlar geçireceğiz. Benim için en güzel taraflarından bir tanesi de Her Yer Deniz programı olarak küçük sınıf bir yelkenli ile size içerik üretiyor olabilmem. Ve yine bunun yanında yelkenlimiz için aldığımız servis botumuzla size içerik üretebiliyor olmam. Ve aynı zamanda düşük draftlı, biraz daha şimdiki teknelerime göre hızlı bir tekneyle ve birçok kişinin de aradığı model bir tekneyle içerik üretiyor olabilmem. Bu çok heyecan verici gerçekten. Teknemiz geldiğinde dediğim gibi neresinde ne var her şeyi biliyor olacağım. Tabii bir de hız meselesi var. Kullanacağımız teknede 60 beygir bir motor var dostlar. 60 beygirle benim isteyebileceğim bir hıza ulaşabilecek bir tekne. Tabii bu işte motorumuz arttı, hava patladı, aman tapagaz gidelim durumunun da ne kadar hatalı olduğunu anlatacağım mesela. Çünkü hava patladığında tam gaz gitmeniz sizi riske sokabilir. Gitmek isterken gidemeyebilirsiniz, varamayabilirsiniz gideceğiniz yere. Sadece burada önemli olan altınızda mil hesabı yaparak hesapladığınız rotanız, planınızda havayı da gözeterek sizi biraz daha hızlı ulaştırabilecek teknelerden bir tanesi. Tabii bunun yanında yelkenliyle demirdeyken, alargadayken bu tekneyle kendi teknemin yanından hızlı geçeceğim. Üzerine içecekler koyacağım. Bakın teknelerin, demirdeki teknelerin yanından hızlı geçtiğinizde neler yaşanıyor. Bunun için de güzel bir örnek olacak benim için. Size hepsini yaşatmaya çalışacağım. Tabii ki çok heyecanlıyım. 2019'dan bu yana tam 5 sene oldu. 5 senenin sonunda sıfır bir tekne, yeni bir teknenin haberini vermek benim için çok heyecan verici. Allah bütün isteyenlere nasip etsin. Benim Her Yer Deniz'deki bu izleyen bütün güzel dostlarıma nasip etsin. Çok daha iyilerini, en güzellerini nasip etsin. Teknemizle ilgili bütün detayları tek tek vereceğim size dostlar. Şu anda beni Tom Hanks'e benzetmiş olabilirsiniz dostlar. Hatırlayanlar varsa Castaway filminde adada hayatta kalma mücadelesi veriyordu Tom Hanks. Eğer siz de bu hayata özenip adaların bir yerlerine kaçmak istiyorsanız, hele ki bu kadar küçük bir koya gelmek, böyle koyları keşfetmek istiyorsanız, işte o zaman alargadaki teknenizden böyle koyları gezebilmek için kesinlikle bir servis botuna ihtiyacınız var. Ya da çıktığınız limandan böyle koylara yine gelebilmek için draftının düşük olduğu teknelere, botlara ihtiyacınız var. Benim Ruby VIP 550 modelini tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi hem draftının dediğim gibi kısa olması ve aynı zamanda da böyle yerleri ailemle keşfetmek istiyor olabilmem.
Tabii başta da dediğim gibi sığ sulara gelmenizin en güzel taraflarından bir tanesi çocuklarınız, yeğenleriniz, yüzme bilmeyen arkadaşlarınız, anneniz, babanız sığ sularda daha rahat ediyorlarsa inanın dostlar aradığınız tekne işte o en başta neden bir tekne alıyorumun cevaplarından bir tanesi olabiliyor. Bu sefer düşük draftlı bir tekne almanız lazım. Bir firma ararken benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi teknenin denizci, güvenilir bir tekne olabilmesiydi. Firmalarla görüşürken, sohbet ederken en çok önem verdiğim noktalardan bir tanesiydi. Çünkü biz denizlerde geziyoruz. Siz bu tekneleri görüyorsunuz ve bu teknelerden almaya karar verebiliyorsunuz. O yüzden firmanın güvenilirliği benim için çok önemliydi. Ve yine bunun yanı sıra düşük bordalı değil, yüksek bordalı bir tekne istiyordum. Denizdeyken bordamızın yüksek olması çok önemliydi. Dalgalı havalarda bu sizin konforunuzu arttıracak. Daha az serpinti alacaksınız. Ve bunun yanında tekneyle birlikte yapacağınız iş donanımıyla alakalı sizin işinize yarayacak özellikler çok önemliydi. Ben isteklerimi tek firmaya söyledim ve bakalım sonucu ne olacak? Ben de heyecanla sizle birlikte bekliyorum. Eğer sizin de bir tekne hayaliniz varsa hepinize nasip olsun dostlar. Çok güzel bir heyecan. Teknenin geliş aşamasını da, fabrikadaki aşamasını da, ilk seyrini de hepsini sizinle paylaşacağım. Her Yer Deniz programı sizin de hayallerinize gidebilmeniz için küçük bir ışık oluyorsa ne mutlu bize. Bizi izlediğiniz için, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her yer deniz olsun dostlar. Mutlu kal kardeşim.